Evet, merhaba arkadaşlar. Daha önce muhtemelen Whoop bantlarını, Whoop bilekliklerini görmüşsünüzdür internette. Özellikle sosyal medyada reklamı yapılan birçok ünlünün bileğine takıp kullandığı bir ürün. Ee, Bu ürünün özelliği daha çok sporculara yönelik yapılmış ancak normal insanlar için de uyku takibi veya işte adım sayma gibi özellikleri mevcut bu cihazın. Ee, Açıkçası yararlı bir cihaz çünkü akıllı saatler gibi çok kalın değil, uyurken canınızı sıkmayacak, herhangi bir ışık çıkarmayacak, size bir titreşim yapıp sizin uyanmanızı engelleyecek bir cihaz. Bu yüzden de insanlar tercih ediyor ve sıklıkla kullandığını görüyoruz. Özellikle parasal anlamda bir sıkıntıları yoksa çünkü bu cihazlar gerçekten pahalı. Bir de üstüne üstlük her yıl bu parayı vermeniz gerekiyor. Yani bir Apple Watch aldığınızda veya Galaxy Watch aldığınızda bunlara yıllık değil bir kerelik bir ücret ödüyorsunuz. Daha sonra o saatin ömrü dolana kadar işte 5 yıl veya işte ne bileyim 6 yıl kullanabiliyorsunuz. Bütün özellikleri aynı şekilde çalışmaya devam ediyor. Ama Whoop'ta eğer bu abonelik ücretini ödemezseniz yazılımını kullanamıyorsunuz. Yazılımını kullanamazsanız da cihaz çöp oluyor. Çünkü herhangi bir arayüzü veya cihazın kendisinde herhangi bir yapabileceğiniz bir şey yok. Sadece uygulamasından verilerinizi görüp buna göre analizlerinizi yapabiliyorsunuz veya bu analizlerden yola çıkarak hayatınızı şekillendirebiliyorsunuz. Eee, tabii bu yüzden hem parası yüksek ancak evet rahat bir ürün yani bir işte Apple Watch, Galaxy Watch uyurken insanları rahatsız edebiliyor, bildirim gelebiliyor gibi problemlerden dolayı eee, insanlar bazı alternatiflere yöneliyorlar. Bugün sizlere arkadaşlar bu Polar'ın gördüğünüz Loop cihazını tanıtacağım. Whoop'a çok benziyor. Hatta bu durumdan dolayı bildiğim kadarıyla aralarında bir dava olduğunu duymuştum. Ağır bir cihaz değil, 29,5 gram ağırlığı ama şöyle söyleyeyim yani Samsung Watch da çok fazla ağır değil. Samsung Watch'un da sanırım bildiğim kadarıyla 40 gram civarı bir ağırlığı var bandıyla birlikte. Ancak kolunuza taktığınız zaman bu gerçekten bir bileklik gibi hissettirse de o Samsung Galaxy Watch şeklinin yuvarlak olması ve birazcık nasıl diyeyim boğmeli olması mı denir? Yani elinize temas eden noktanın farklı bir şekilde temas etmesinden dolayı dümdüz bir zemin olmamasından dolayı birazcık daha fazla rahatsız edebiliyor buna kıyasla. Ee, Yani kola taktığınız zaman şöyle göstereyim hemen. Ee, Gerçekten rahat ve kaliteli bir bandı var. Kolda şu şekilde duruyor. Gördüğünüz üzere. Burada da böyle bir polar yazan üzerinde metal kısmı var. Şimdi bence bu bant kısmı gerçekten kaliteli, nefes alabilen bir bant ve yıkanabildiğini biliyorum. Makineye dayanır mı? Çok emin değilim şu anda ama bu şekilde. Cihazda 30 metreye kadar su geçirmez olduğunu söylüyor. Ben hiç yani gidip de suya tutmadım şu ana kadar ama eee, marka bunu garantiliyor. Yani marka bunu söylüyor. Bunun dışında kalp takibi yani kalp atışı takibi özelliği var. Adım sayma özelliği var ve uyku analizi özelliği var. Bir de bu VO2 max denilen sizin ne kadar oksijen aldığınızı, vücudunuzun ne kadar fazla oksijeni kullanabildiğini gösteren bir testi sadece yatarak yapabiliyorsunuz. Bu bence iyi bir özellik çünkü normalde bunu diğer saatlerde de var ancak 12 dakika falan koşmanız gerekiyor. Ee, Yani yüksek tempoda. Bunu da yattığınız yerden yapabiliyorsunuz ve bu test sizin atletik becerilerinizi, atletik vücudunuzun potansiyelini gösteren en büyük e, noktalardan bir tanesi. Gördüğünüz gibi cihazda herhangi bir ekran yok, herhangi bir ışık yok, titreşim yok. Yani hiçbir şey yok. Sadece arkasında bu gördüğünüz sensör dışında şöyle göstereyim. Böyle bir sensör var.
Ve bu sensör gece yattığınızda sadece bence birazcık belli olan çok hafif kırmızı bir ışık yayıyor. Bu bazılarını rahatsız edebilir, yani tamamen ışık yok diye de hani arkasında sürekli hafif bir kırmızı ışık çıkmıyor anlamına gelmiyor. Bu ışığı görebiliyorsunuz. Galaxy Watch'ta devamlı bir ışık çıkmıyor mesela, örneğin. Yani uyurken hani o cihaz aslında ışık göstermiyor. Yani bir bildirim gelmediği sürece, herhangi bir kolunuzu döndürmediğiniz sürece ekran açılmadığından o cihaz daha iyi. Tabii o cihazda da atıyorum yani 10 dakikada bir mi, dakikada bir mi? O civarda bir aralıkla yine yeşil ışık çıkıyor ama bu devamlı bir hafif bir kırmızı ışık var. Bu sizi rahatsız ediyorsa bunu düşünebilirsiniz. Onun dışında herhangi bir başka bir ışık yok, titreşim yok, herhangi bir ekran yok. Yani uygulamaya tamamen bağımlısınız. Dilerseniz şimdi de uygulamaya geçelim. Şimdi cihazın yazılım arayüzündeyiz. Bu Polar Flow uygulaması Android veya Apple Store'dan indiriliyor. Buraya bastığımızda cihazın ID'si gibi özellikler var ve gördüğünüz gibi Training Intensity denilen bir ayar var. Bunu isterseniz low, isterseniz medium yapabiliyorsunuz. Ben mesela örneğin şu noktaya aldığımda cihaz hiçbir hareketimi takip etmemeye başladı. Ben de bunu ortada kullandım. Yine burada senkronize etmek için sync tuşuna basabilirsiniz. Ancak cihaz kendi kendini senkronize ediyor. Şimdi hareket takibi kısmına gelelim. Hareket takibinde kalp atışınızın ne kadar olduğu, ara sıra yükselip yükseltmediği ve ne kadar uzun süre oturdunuz, bunların uyarıları gözüküyor. İşte ne kadar yürüyüş yaptınız, ne kadar adım attınız, bunların hepsi gözüküyor. Çünkü cihazın içerisinde direkt olarak ancak şunu belirtmekte fayda var. Cihazın içinde bir GPS yok. Yani telefonunuzdan sanırım bu ne kadar yüründüğü bilgisi çıkartılıyor. Eğer bu cihazı hani telefonunuzu bırakıp bu cihazda sadece yürüyüş yapmak istiyorsanız bu distance bilgisini tam olarak veremeyebilir veya hangi rotada yürüdüğünüzü veremeyebilir. Burada en yüksek günde kalp atışınızı görüyorsunuz. Burada da yaptığınız aktiviteler otomatik olarak takip ediliyor. Burada yaptığınız küçük aktiviteler bile, yani mesela bulaşık yıkadınız, bu bile gözüküyor. Örneğin bir tanesine bakalım. Nasıl bilgiler vermiş? Örneğin ya kardiyo yani ne kadar yüksek miktarda kardiyo yaptınız, bunun bilgisini size veriyor. Bu perceived load'u siz mesela ben atıyorum bu benim için çok zordu dediğinizde ona göre bir veriyi çıkartıyor. Hem yani geçmiş antrenmanlarınız hem de sizin yaptığınız yoruma göre bir değer söylüyor size. Yani bu kendiniz buraya girip de işte somewhat hard seçeneğini işaretlemezseniz, yani biraz zordu seçeneğini işaretlemezseniz bu değerler oluşturulmuyor. Hangi işte zonda ne kadar süre durduğunuzu gösteren bir grafik var. Bu işte aerobik çalışma yapıyorsanız vesaire önemli. Bunu takip etmeniz bir spor esnasında mantıklı. Ne kadar kalori yaktınız ve hangi bileşenden ne kadar harcadınız bunu gösteriyor. Daha sonra uyku metriği var. Bu uyku metriği de bence cihazın önemli özelliklerinden birisi. Çünkü bunun gerçekten iyi olduğuna inanıyorum. Bir ANS Charge dediği kendi herhalde bunların özel bir algoritmaları var. Sadece uykunuzun ilk 4 saatini alıyor. Yani şurada gördüğünüz aralık benim için. Ve bu aralıktaki değere göre diyor ki sizin kalp atışı değeriniz buydu. Beat to beat interval değeriniz buydu. Yani benim genelde 62'ymiş ve 955'miş mesela bu. Ortalamanızı söylüyor. Çünkü bu ortalamaları olmadan bu değerlerin bir anlamı yok. Herkese göre bu değişir. Ancak yani var olan değerinizden bir yükselme veya düşüş varsa ona göre aksiyon almanız gerekebilir. Bu başka bir metrik. HRV olarak geçiyor. Bu metrikte de yani yükselmesi sportif açıdan daha iyi olduğunuzu gösteriyor. Yani genel durumunuzun artması iyi bir şeye işaret ediyor.
Ve aynı zamanda bu değerin düşmesi de kötü bir şey. Yani çok aktif olmadığınızı gösteriyor diyebilirim. Bu breathing rate kısmında da gördüğünüz gibi mesela ben e, normalde 14 nefes alırken 12,7 almışım. Bu aslında iyi bir şey. Eğer bu değerin üstüne çıkarsa breath rate'im, yani hastalığa doğru gidiyor vücudum demek. Çünkü insanlar hasta olmadan birkaç gün önce daha fazla nefes almaya başlıyor. Ya bunları kullanarak size bir değer veriyor ve bu değer benim için sıfıra çok yakın. Demek ki normal her şey, yani sıkıntı yok. Sleep charge normal, yani 81'miş, yine 81, bunu geçiyorum. Burada da ne kadar uyanıktınız, ne kadar derin uykuda yattınız gibi değerler var. Bu değerlerin bazı YouTube kanallarında ne kadar doğru olduğu ile ilgili bilgiler var. İsterseniz buna bakabilirsiniz. Ancak yani şunu söyleyebilirim. Yapılan testlerde bu cihazlar gerçekten bilimsel bir ortamda yapılan testle, yani %70 doğrulukta olsalar da, yani %70 birbirine yakın genel bir bilgi verse de tıbbi amaçla bunları kullanamıyorsunuz. Yani bu tıbbi bir teşhis için vesaire bunu kullanmanız mantıklı değil. Ee, Burada bazen bilgiler verebiliyor böyle işte. Solidity, yani ne kadar düzgün bir şekilde, ne kadar uyanmadan, yani süreklilik, ne kadar sürekli bir şekilde uyudunuz onu söylüyor. Continuity, sanırım bu 3 değerin ortalaması good solidity ile e, sonuçlanıyor. Good solidity değeriyle sonuçlanıyor. İşte REM sleep'iniz ne kadar, işte ortalamaya göre bu değerler ne kadar. Mesela ben derin uykuda daha çok durmuşum gibi gözüküyor. Ama bu yine de moderate regeneration olarak yorumlanmış. Yani direkt bu yorumları bu şekilde veriyor size. Eğer grafiği görmek isterseniz sanırım bunu açıp görmenize pek imkan yok. Ancak spor kısmında açıp daha büyük haliyle görebiliyorsunuz. Yani isterseniz tam olarak. Ve Boost from Sleep diye bir özelliği var. Bence bu özellik gayet iyi. Çünkü hangi saatte ne kadar enerjinizin olacağını tahmin etmeye çalışıyor. Yani örneğin bugün ben spor yapmak istiyorsam 18 ve 22 arasında boost'um high gözüküyor. Bu saatlerde veya işte sabah 9'dan 13'e kadar yapmam mantıklı diyebiliyorum. Daha sonra da uykuya gitme zamanım artık hani low'dan sonra ya 11'den sonra uykuya gitmem mantıklı gibi gözüküyor buna göre. Yani bu değerlerin açıklamaları var. Örneğin yani işte benim bu durumumu ne etkiliyor demiş. Mesela kahve, işte dışarıya çıkıp temiz hava almanız etkiler falan. Tabii ki bu grafikte gözükmüyor. Yani ne kadar kahve içtiğinizi bu uygulama bilemez. Yani onu da kendiniz dikkat edin gibi bir şey söylüyor burada. Cihazın özellikleri telefon kısmında bu kadar. Tek bir şikayetim var bu konuda. Birkaç gün geriye gideceğim sanırım onun için. Görebilirsem o durumu size de göstermek istiyorum. Örneğin bugün e, aktiviteye gittiğimiz zaman adım sayısının sıfır olduğunu göreceksiniz. Bendeki cihazda bir sorun olabilir veya bu genel bir sorun olabilir, bilmiyorum. Ancak bazen bu step counter takılıyor. Yani hiçbir şekilde bastığım adımları saymamaya başlıyor cihaz. Bunu çözmek için de şarja bir kere takıp çıkardıktan sonra bu çözülüyor kendiliğinden ve tekrar ediyor belli bir süre sonra. Yani benim elimdeki üründe de bir hata olabilir. Bu böyle bir şey de olabilir. Yani örneğin pek çok şey denedim. Elimden çıkarıp tekrardan takmayı denedim. Zaten üzerinde tek bir düğme var. O düğmede bildiğim kadarıyla cihazı resetlemek için kullanılan bir düğme. Yani ona da basmadım. Ama yani şarja takınca düzeliyor. Eğer adım sayısının düzgün olması sizin için çok önemliyse bence buna dikkat edin. Onun dışında kalp atışını olması gerektiği gibi gösteriyor. Yani burada bir sıkıntı yok. Son olarak da şu şarj kablosunu göstereceğim. Şarj kablosunun bir tarafı bu şekilde mıknatıslı, bir tarafı da bu şekilde USB-C. Bu kabloyu kaybederseniz başka uyumlu kablo bulma şansınız zor. Yine Polar'dan muhtemelen sipariş verip satın almanız gerekiyor. Ayrıca
kutusunda bir adet daha bant çıkıyor. Yani elinizin bilek kalınlığınız birazcık fazlaysa bu bantla da kullanabilirsiniz içerisindeki bandı çıkartıp. Bazı insanlar ayrıca bu bantla beraber kollarına takmışlar bu cihaz. Yani iki tane bandı birleştirip hem içinden çıkan e, küçük band hem de bunu birbirleriyle bağlayıp koluna takabilmişler. Bu cihazların kötü noktası şu: çoğu cihazın çok 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 yüksek netlikte bir kalp sensörü yok. Ancak kolunuza taktığınız zaman gerçekten güzel, daha güzel sonuçlar alabildiğinizi söylüyor YouTube'daki diğer yorumlar. Ancak ben bunu kendi deney ekipmanlarım olmadığı için tabii ki de test edemedim. O videolardan yola çıkacak olursak bu cihazın sensör kalitesi bileğe takıldığı zaman çok iyi değil. Ama kötü de değil. Yani diğer işte bazı markalar daha var. O markalara kıyasla bu cihazın daha iyi olduğu. Örneğin sanırım Amazfit mi? Amazfit diyeceğim. Amazfit markasına göre bu cihazın, yani o markanın Helio cihazına göre bu cihazın daha başarılı olduğu YouTube videolarında söyleniyor. Ancak benim bir testim yok. Olmadığı için de bir şey söyleyemeyeceğim genel olarak. Ancak bu şekilde içinden bir e, bileklik daha çıkıyor ve bunu kolunuza takabilirseniz de daha yüksek netlikte kalp atışı bilgilerine ulaşıyorsunuz. Videoda sizlere Polar Loop cihazını göstermiş oldum. Bu cihaz hakkındaki düşünceleriniz neler? Sizce Whoop'a göre eksileri ve artı yönleri neler? Siz bu cihazı tercih eder misiniz? Herhangi bir akıllı saate göre veya herhangi bir e, akıllı bilekliğe göre bu cihazı tercih eder misiniz? Ederseniz neden? Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.